Merhaba arkadaşlar, Mat Mimarisi kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü çalışmamızda açmazı konuşacağız. Açmazdan önce bilmemiz gereken iki tane önemli kavram var. Buradaki konumda sıra beyazlarda. Dikkat ettiğimiz zaman vezirin çapraz doğrultusunda arkadaşlar kale ve şah bulunuyor. Burada vezirin çapraz doğrultusunda bulunan kaleye adından da anlaşılacağı gibi ön taş, şaha arkadaki taş diyoruz. Açmazın önemini belirleyen ön taş ve arkadaki taştır. Özellikle arkadaki taş şahsa bu açmaz biraz daha önemli. Çünkü arkadaki taş şah olduğu zaman arkadaşlar kale asla hareket edemez. Ederse kural hatası olur. Çünkü hatırlarsak önceki derslerimizde şahı tehlikeye atacak hamleyi yapamazdı. Şah hareket edecekse güvenli yere hareket ediyordu. Ama şah hareket edecekse güvenli yere hareket ediyordu. Şahı hareket ettirirken orasının gittiği yerin güvenli olması gerekiyordu. Yani şahı tehlikeye atamıyordu. Burada kale hareket ederse şah tehlikeye girmiş olur. O yüzden açmazda arkadaki taş şah ise arkadaşlar açmazdaki taşın hareket etmesi imkansız. Yani öndeki taş asla hareket edemiyor. Şimdi de bu konuma bakalım. Sıra beyazlarda filin çapraz doğrultusunu görüyoruz arkadaşlar. Öndeki taş at, arkadaki taş kale. Şimdi bütün açmaz konumlarında arkadaki taşın şah olup olmadığını ayrıca değerlendiriyoruz. Az önceki örnekte arkadaki taş şahtı ama bu sefer kale. Arkadaki taş kale olduğu zaman arkadaşlar at hareket edebilir. Ama arkadaki taşı kaybetmiş oluruz. Eğer arkadaki taş şah olsaydı arkadaşlar at hareket edemezdi. Şah haricinde bir taş olduğu zaman gördüğümüz gibi hareket edebiliyor ama kaleyi kaybediyor biraz. Şimdi bu örneğe bakalım. Filin çapraz doğrultusu burada at öndeki taş, şah arkadaki taş. Ama açmazın önemini belirleyen arkadaki taş. Arkadaki taş şah olduğu zaman arkadaşlar at bu yolu açmaz. Açarsa şah tehlikeye giriyor. O yüzden şahı tehlikeye atacak hamle yapmak mümkün değildir. Burada atın hareket etmesi imkansız. Siyahlar atıyla oynayamaz, piyonuyla isterse oynayabilir, şahıyla oynayabilir ama atıyla oynarsa imkansız. Çünkü arkadaki taş şah. Eğer arkadaki taş şah haricinde başka bir şey olsaydı at hareket edebilirdi. Açmazı daha iyi anlamak için bir örneğe daha bakalım. Burada yine filin doğrultusunda öndeki taş at, arkadaki taş vezir. Arkadaki taşı biz ikiye ayırıyorduk. Şah ya da şah haricinde herhangi bir taş. Arkadaki taş şah olduğu zaman hatırlayalım atın hareket etmesi imkansızdı. Ama şah harici bir taş olduğu için arkadaki taş şah hareket edebilir. Ama arkadaki taşı kaybeder. Yani toparlarsak açmazda
ön taşı ve arka taşı belirliyoruz. Arkadaki taş şah mı değil mi? Eğer şahsa imkansız hamle. Arkadaki taş şah harici bir taşsa taş hareket edebilir ama kayıpla sonuçlanır. Şimdi bu örneği inceleyelim. Sıra beyazlarda. Beyazların kalesi var. Kale yatay ve dikey gidiyordu. Kale son sıraya geldiği zaman arkadaşlar file saldırdı. Fil ve şah aynı doğrultuda. Fil hareket ettiği zaman şah tehlikeye giriyor. Yani arkadaki taş şah olduğu için fil hareket edemez arkadaşlar. Ederse kural hatası olur. Çünkü şahı tehlikeye atacak hamleyi yapamayız. Bu kurallara aykırı. Siyahlar filiyle oynayamaz ama şah ile oynayabilir. O zaman da bu fili kaybeder. Evet, taşın doğrultusuna bakıyoruz. Arkadaki taş şah mı değil mi? Eğer arkadaki taş şahsa açmazdaki taş asla hareket edemez. Ama arkadaki taş şah harici bir taşsa açmazdaki taş hareket edebilir. Arkadaki taş vezir olsa bile açmaz hareket edebilir ama kayıpla sonuçlanır. Toparlayacak olursak doğrultudaki taşa iki taşa bakıyoruz. Arkadaki taş şah mı değil mi? Eğer şahsa imkansız abi. Şah değilse taş hareket edebilir ama arkadaki taşı kaybeder. Açmazla ilgili son olarak şu konumdan bahsedeceğim. Kale dikey ya da yatay hareket ettiğini söylemiştik. Dikey doğrultusunda fil var ama arkada bir taş yok. Arkada bazen taş olmaz ama arkada önemli bir kare olabilir. İşte bu kareye biz mat karesi diyoruz arkadaşlar. Yani öndeki taş kaçtığı zaman mat oluyorsa, bazılar şahı istedi, şah hiçbir şekilde kurtulamıyor. O zaman biz D8 karesine, bu yeşille çizdiğim D8 karesine mat karesi diyoruz. Öndeki taş fil, arkadaki hedef mat karesi. Demek ki açmazda arkada bazen mat karesi oluyormuş. O zaman biz buradaki filede açmazda olduğunu söyleyebiliriz. Açılırsa kale arkaya geldi, mat etti. Şahı istiyor ve şah hiçbir şekilde kurtulamıyor. Toparlarsak açmazda iki tane önemli kavram var. Bir tanesi ön taş, bir tanesi arkadaki taş. Arkadaki taş eğer şah ise ön taşın hareket etmesi imkansız. Ama arkadaki taş şah değil. Şah haricinde vezir bile olsa hareket etmesi imkansız değil. Hareket edebilir ama sonrasında taş kaybeder. Arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum ki açmaz konusu bu kadar basit bir konu değil. Açmaza sadece giriş yaptık. Özellikle bundan sonraki anlatacağım mat konusunda ve pat konusunu daha iyi anlayabilmek için açmaza sadece başlangıç yaptık.
Açmazla ilgili detaylı çalışmalarımızı ileride tekrar yapacağız. Videomun sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.